Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dünya, bildiğimiz kadarıyla evrendeki tek yaşanabilir gezegen. Fizik yasaları uzay ve zamanda simetrik olarak hareket ederler. Fizik yasalarının en uzak galaksilerden uydumuz Ay'a kadar evrenin her yerinde geçerli olması için uzay ve zamanın da simetrik olması gerekir. Yoksa fizik yasaları her galakside ve her gezegende farklı olurdu ve biz de bilim yapamazdık. İşte bu yüzdendir ki düz dünya teorisini savunanların sadece dünyanın düz olduğunu kanıtlaması yeterli değil. Aynı zamanda güneşin, ayın ve diğer gezegenlerle yıldızların neden yuvarlak olduğunu kanıtlamak zorundalar. Eğer diğer gezegenlerin, güneşin, ayın ve yıldızların da düz olduğunu düşünüyorlarsa bunu da kanıtlamak zorundalar. Çünkü yerçekimini oluşturan kütle çekim kuvvetini tanımlayan Einstein'ın görelilik teorisi böyle yapıyor. Sadece dünyanın değil, bütün gezegenlerin neden yuvarlak olduğunu tanımlıyor. Ayrıca teorinin bilimsel olabilmesi için doğrulanabilir olması yeterli değildir. Tersine yanlışlanabilir olmak da zorundadır. Bilim sadece yanlışlanabilir önermelerle işler. Teorinin teori olabilmesi için deney ve gözlemlerle defalarca test edilmesi gerekir diyerek ilginç ve bir o kadar da hatalı düz dünya maddesine geçmek istiyorum. Bundan önceki videolarımdan birinde düz dünya teorisinde güneşin dünya üzerindeki dönüşünü ve yörüngesini gösteren modelin hatasını, güneşin düz bir dünya üzerinde gözden kaybolmasının imkansız olduğunu, ışınların her noktaya ulaşacağını açıklamaya çalışmıştım. Burada yanlış olan kısım güneş ışınlarının düz dünya modelinde el feneri gibi veya tiyatro sahnesindeki spot ışıkları gibi sadece aşağıya doğru yansımasıydı. Bir diğeri de düz dünya savunucularının güneş belli bir uzaklığa ulaştığında perspektif kurallarını öne sürerek gözden kaybolduğunu ve ışınlarının bu nedenle belli bir dairesel düzlem dışına çıkamayarak havanın kararmasına yol açtığını savunmaları. İşte buraya çok dikkat edelim. Perspektif. Düz bir dünya üzerinde dairesel bir düzlemde volta atan güneşin bizden belli bir uzaklığa ulaşınca gözden kaybolması ve sonuç olarak da gece olması. Konuyu anlaşılabilir olması için elimden geldiğince dikkatli anlatacağım. Gerçekte küre dünyamızda dünya güneş etrafında rotasını kat ederken aynı zamanda kendi etrafındaki dönüşüyle gece ve gündüzlerin oluştuğunu biliyoruz. Şimdi düz dünya savunucularının yaptığı en büyük hatalardan bir diğerine gelelim. Evet, küre dünya gerçeğinde fizik ve matematiksel hesaplamalarla 24 saatlik periyotta gündüz ve gece oluşumunu bize hatasız bir şekilde sunmuşlar. Buna örnek olarak timeanddate.com sitesini verebiliriz. Bu siteden gece ve gündüz periyotlarını, ayın bu periyot sürecinde hangi konumlarda olduğunu, nerelerden gözlemlenebildiğini, tutulmaları ve buna benzer birçok argümana ulaşabilirsiniz. Bunlar bize gerçekleri yansıtır. Düz dünya savunucularının bu tarz matematiksel gerçeklerle oluşturduğu bir kaynak yoktur. Ve üstüne üstlük onlar bu sistemi sadece şeklini değiştirerek kendi sözde teorilerine uydurmuşlardır. Ama bunu yaparken bazı büyük ayrıntıları gözden kaçırarak. Şimdi bu büyük ayrıntıya hep beraber bakalım. Birinci videoda ekinoks dönemlerinde güneş ışınlarının ekvator düzlemine dik düşmesinden dolayı küre dünya gece gündüz sisteminin kopyalanıp düz dünya sözde modeline göre uyarlanması işe yaramış gibi gözüküyor. İlk başta her şey yolunda sanki. Ama yine de küçük bir ayrıntı verelim. Spot ışığı kıvamında dünyanın üzerinde volta atan güneş ve ışınları bu şekilde değil. Bu şekilde dünya yüzeyine yansır. Tabii güneş de dünya gibi küre olduğu için her ikisi de olmaz. Evet, yapılan esas hataya gelirsek, ışığın doğrusal bir düzlemde hareket ettiğini daha önceki videolarımızda anlatmıştık sanırım. Peki, doğrusal düzlemde hareket eden güneş ışınları nasıl oluyor da hilal şeklini alarak hareket ediyor? Dümdüz bir dünyada. Yani bu kısımları pas geçen güneş ışınları bu noktalara kadar ilerleyerek seçici mi davranıyor? Yoksa
küre dünya gerçeğinden dönüştürülerek yapılan düz dünya modeline uymuyor mu? Güneş ışınları hani uzaklıktan dolayı dünyanın her noktasına ulaşamıyordu. Ama bu resim bize öyle demiyor. Bence modelin modifiyeye ihtiyacı var. Tabii ne kadar faydalı olur bilemem. Toparlayacak olursak küre dünya gerçeğinden sözde düz dünya modeline uyarlanan bu görüntüler ne kadar düzeltme yapılırsa yapılsın yerine oturmayacak. Bu sefer de aydınlanma ve kararma noktalarında farklılıklar ortaya çıkacak. Dünya küredir. 2000 yıldır insanlığın kabul ettiği bu gerçeği siz de görün artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.